Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için hem görseli hem şekli hem de yemesi oldukça keyifli olan çok güzel bir kurabiye tarifim var. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tatlı kurabiye tarifime geçelim. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine bir adet yumurtamızı kıralım. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. 1 su bardağı pudra şekeri ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Ve 125 gram oda sıcaklığında beklettiğim tereyağımı ekliyorum. Lütfen bu kurabiyede tereyağınızı 1-2 saat öncesinden oda sıcaklığında bekletin. Bu en önemli püf noktası. Şeklinin tam olması için ve yayılmaması için oda sıcaklığında tereyağımızı bekletmemiz gerekiyor. Dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz ama sağlık açısından ve lezzet açısından tereyağla yapmanızı tavsiye ederim. El çırpıcısıyla bu malzemelerimizi çırpalım. Sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. 1 paket hamur kabartma tozu ve 1 paket toz vanilya ekliyorum. Hamur kabartma tozu 10 gramdır, toz vanilya 5 gramdır. Gram olarak isteyen takipçilerim için gram ölçülerini de belirtiyorum. El çırpıcısıyla tekrardan şöyle bir karıştıralım. 3,5 su bardağı un ekliyorum. Vermiş olduğum malzeme ölçülerine göre tam 3,5 su bardağı un ekledim. Tabi bazen yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü bu oranında değişkenlik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyelim. Ele yapışmayan yumuşak bir kurabiye hamuru hazırlıyoruz. Yakından hemen sizlere kurabiye hamurunun kıvamını göstermek istiyorum. Bu şekilde yumuşak, ele yapışmayan bir kurabiye hamuru. Hamurumuzu tam ikiye bölelim. Yarısını kakaolu, yarısını sade olarak hazırlayalım. Dilerseniz sadece sade olarak veya kakaolu olarak da yapabilirsiniz. Ben iki türlü de hem kakaolu hem sade olmasını istediğim için hamurumu ikiye böldüm. 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum ve 1 yemek kaşığı süt ekleyip hamurumu tekrardan yoğurup kakaolu kurabiye hamuru hazırlayacağım. Bu aşamada eldiven kullanıyorum. Normalde eldiven pek fazla tercih etmiyorum mecbur kalmadıkça. Ama kakaolu kurabiye hamurlarında parmakların, tırnakların arasında üzerinde oluşan o kakao görüntüsünü sevmediğim için eldivenle yoğuruyorum. Kakaolu kurabiye hamurumuzun kıvamı da bu şekilde olacak. Ele yapışmayan yumuşak bir kurabiye hamuru. Şimdi 2 kurabiye hamurumuz da hazır. Yağlı kağıt serili fırın tepsimize kurabiye hamurumuzdan parçalar kopararak şekil verelim. Ben bu tarifimde sarımsak ezici kullandım. Daha önce sarımsak ezmediğim, yeni aldığım bir üründür. Yani hem sarımsak ezmek için kullanılabilir, bu şekilde kurabiye yapmak için de kullanılabilir. Benim 2 tane var. Bir tanesini sarımsak ezmek için kullanıyorum. Bu yeniydi. Paketi açtım ve ilk defa sizlerle bu tarifimi yaparak paylaşıyorum. Ama bundan sonra devamlı yapacağım bu sarımsak ezici aletiyle. Çünkü inanılmaz lezzetli oldu. Yemesi çok keyifli. İnce ince çizgilerin oluşmasından toparlanan bir kurabiye şekli. Ağızda inanılmaz bir şekilde lezzet bırakıyor. Denedikten sonra bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Şimdi kurabiye hamurumdan bu ayracın içerisine sığacak şekilde kurabiye hamuru parçaları koparıyorum, koyuyorum, elimle bastırıyorum. Yakından da gördüğünüz gibi bu şekilde çizgiler elde ediyorum. 2 kere bu işlemi bir kurabiye için yapıyorum. Çünkü içerisine çok küçük kurabiye hamuru parçaları konduğu için bir kurabiyede 2 kere yapmanız gerekiyor. Bu şekilde şekil verdikten sonra tam ortasını oymak için küçük bir çubukla ortasında oyuk oluşturuyorum. Kurabiye hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Vermiş olduğum malzeme ölçülerinden toplamda 70 adet kurabiye elde ettim. Ben yarısını sade, yarısını kakaolu olarak hazırlamıştım. Malzeme ölçülerini yarı olarak azaltarak daha az sayıda kurabiye sayısı elde edebilirsiniz. 70 adet ama bir tanesi küçük boyutta olduğu için tepsiniz anında bitecektir. Yakınlarınızla, sevdiklerinizle tükettiğiniz zaman çok beğenecekler. Asla öyle 2-3 tane yeterli olmuyor. Çok lezzetli bir kurabiye. Deneyin. Denedikten sonra sizlerin yorumlarını sabırsızlıkla bekliyor olacağım.
Sadece şunu belirtmek isterim ki biraz zaman isteyen ve aynı zamanda sabır gerektiren bir kurabiye tarifidir. Lezzetine değiyor mu? Kesinlikle değiyor. Çünkü yiyebileceğiniz en farklı kurabiyelerden bir tanesi. Bunu görselinden zaten fark edebilirsiniz ama yedikten sonra bana hak vereceksiniz. O çizgi çizgi dokusu ağızda çok güzel bir lezzet bırakıyor. O yüzden bence bir kere de olsa denemenizi tavsiye ederim. Özel günlerinizde zaten mutlaka yapın. Yiyen herkes çok beğenecektir. Aynı zamanda görseline de hayran kalacaktır. Şimdi kakaolu kurabiye hamurlarımı da bu şekilde aynı yöntemle hazırlıyorum. Ve ilk tepsim hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizi pişiriyoruz. Kurabiyelerimizin üzeri kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Ben fırınımda yaklaşık 15 dakika kadar tuttum. 15 dakikanın sonrasında bu şekilde kızardılar. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz hem çok şık hem çok kokoş hem de çok sevimli ve lezzetli bir kurabiye oldu. Şimdi hemen kurabiyelerimizin ortasına hazırladığımız çikolatalarımızla kurabiyelerimizin ortasındaki oyukları dolduralım. Ben tarifimde sürülebilir çikolata kullandım. Sürülebilir çikolatadan 3 yemek kaşığı ocakta eriterek hazırladım. Yani benmari usulü çikolatayı nasıl eritiyorsak o şekilde hazırladım. Sıcak suyun buharında benmari usulü olarak sürülebilir çikolatayı da erittim. Sonra kaşık yardımıyla tam kurabiyelerimin ortasındaki boşluğa yerleştiriyorum. Dilerseniz normal sütlü çikolata, bitter çikolata, beyaz çikolata ile de benmari usulü eriterek o şekilde de yapabilirsiniz. Veya ortalarına reçel sosu da dökebilirsiniz. Reçel marmelatla da hazırlayabilirsiniz. İstediğiniz kremalarla ortasını süsleyebilirsiniz. Kurabiyelerimiz sunuma hazır. Sizlere hemen yakından iç dokusunu, kıyırlığını göstermek istiyorum. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube Tatlı Sanatı kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni nerelerden takip ettiğinizi gerçekten çok merak ediyorum. Bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır düşünceleriniz. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.